Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi günler. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Karakan Oyunda kanalından herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Sherlock Holmes Crimes Punishment oyunumuza yeni vakamız olan KEW Gardens Tiyatrosu vakasıyla, davasıyla devam ediyoruz. İlk bölümde şöyle bir özet geçecek olursak, çalınan bitkileri araştırmak için kahramanımız Sherlock KEW bahçelerine gitmişti. Burada bahçe çalışanlarından stajyer olan o genç adamın olay sırasında soruştururken babasının olduğunu öğrenmişti. Hem bir hırsızlık hem bir cinayet vakasıyla karşı karşıya kalmıştı. İlk bölümde dediğim gibi pek öyle işe yarar bir şey bulamadık ama bakalım bu bölümde neler olacak. Devam ediyoruz. Şimdi o genç stajyer çocuğun konuştuğu bahçede oranın müdürüymüş. Çocuğa biraz ters davranıyordu. Acaba bakalım. Biz şuraya tekrar yine bir gidelim. Bakalım neler bulacağız. Tekrar o müdürle bir görüşelim. Bir kız vardı. Onunla da görüşmedik daha. Yer kasmalar oluyor. Nedense bu yolculukta. Şimdi şu müdüre tekrar. Müdür. Sal sendika. Are you aware of the Divine Syndicate? The Divine what? Is this a joke? No, I am quite serious. What a ridiculous name. Anyway, I have never heard of this syndicate. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. This sign is broken. Something heavy was dropped upon it. Someone fell violently against this sign, and they were injured in the clash. Most likely a head wound. No, it wasn't like that. Blood. No, it wasn't like that. Nasıl abi ya? Fragments of a flower pot. It fell down here. This pot was broken fairly recently. A flower pot recently fell down from these shelves and was misplaced. All the clues around here are quite suspicious. I need my imagination to make sense of it all. Böyle bir şekil al abi sen.
Buradan gelmiş böyle. Vazoyu devirmiş. No, it wasn't like that. Dur abi bir dakika. No, it wasn't like that. Ya şöyle bir dur ya. Tamam ya. Hele şükür. This reconstruction reveals a disturbing fact. Montague Dunn damaged the door of the Colonial Collection Room. He was in a panic, or the door was locked. Was it an accident, or a murder then, I wonder? Bakalım ne olur. Montague'dan üzerine bir otopsi gerçekleştir. Ölümü şüpheli. Neden? Koloni koleksiyon odasının kapısını zorladı. Neden? Biri odayı temizledi ve boşalttı. Bu bir tuzak mıydı yoksa basit bir kaza mıydı? Otopsi gerçekleştireceğiz. Scotland Yard'a gidelim mi? Biz abi şu Scotland Yard'a bir gidelim. Şu adamın cesedinde bir otopsi gerçekleştirelim hele. I asked Inspector Lestrade to take Montague Dunn's body to Scotland Yard. It's ready for autopsy then. Eşyaları bir inceleyelim. A beautiful feather pen of a good make. Böyle. This watch is of great value. A membership card for the London Crest Club. Wine ve oğulları baskı şirketinin müdürü Bay B. Wine Kostum. Keyif bahçelerindeki büyük sergi için hazırladığın posterler çok güzeller. Fakat bütün personelden bahsetmek kesinlikle gereksiz. Sadece benim adım yeterli olacaktır. First of all, let us carry out an external examination. There are no suspicious marks upon the chest. Let us finish our external examination so that we can proceed with the autopsy.
No redness, stings, or bruises. Nothing suspicious here. Nerede var abi şüpheyle? 100. The vessels and the pupil of the eye appear quite normal. There is an injury to the skull, most probably caused by the fall in the water lily greenhouse. The air from the lungs carries a faint floral aroma. Now, let us examine the internal organs. Watson kesiyor. The heart's blood vessels show no pathological signs. The heart tissue shows no visible pathological signs. The lungs are congested and edematous. The lungs are... Aha. The tissue on the inferior lobe of the right lung is damaged, most probably caused by toxins from an unknown plant. Karaciğer. The liver is enlarged. It would seem that he was suffering from an alcohol addiction. The liver tissue is brown. There are no visible pathological signs. Mide. The stomach tissues show no visible pathological signs. There is a small amount of content. It appears that he breakfasted lightly, only a short while before his death. Kahvaltı yapmış gibi görünüyor. My suspicions have been substantiated. Montague Dunn, the director of Kew Gardens, died from poisoning. Plant Bitki poisoning, zehirlenmesi. to be more exact. You mean Yes, it is murder. Bu bir we should cinayet. inform Lestrade? Yes, but do remember, Watson, that I discovered the murder. The challenge is mine. Düello The gel. challenge, Holmes? We need to locate that deadly plant. Such a perfect murder appeals to me. Murder of any kind appeals to you. Is that all we need to do? No, we also have the people working at Kew Gardens. Martin Hamish and the son of the victim, Albert Dunn. And also Miss White, of whom we spoke with Mr. Hamish. Should we bring them all here for interrogation? No, a few innocuous questions at Kew will suffice, as well as a discreet delve into their personal affairs. Yes, Watson. Herhalde it is time şimdi now o kız to da open the görünür. doors. Even those in the staff building. I suppose that is necessary. We should also be concerned with the victim himself. After all, we don't know very much about Montague Dunn. You're enjoying this already, aren't you? More than a little. Biraz daha fazla. Şimdi şu. Dur. Montistone katil tarafından koloni koleksiyonu özelliklerinden sonra şiddetli bir yüksek zehirden etkilendi. Yani olabilir, neden olmasın? Hırsızlık ve cinayet.
Şimdi abicim tekrar geri Kew bahçelerine gidelim. Watson otopsiyi yaptı abi. Hem hırsızlık hem cinayet. As deputy director, how was your relationship with Montague Dunn? To be honest with you, Mr. Holmes, it could have been better. You see, every Tuesday he would carry out his inspection of the gardens, but it was solely to make an impression, great pretense that he cared at all. He would give out absurd orders, ignoring anyone else's opinion. He would then disappear for the rest of the week. He was what some might call a man of action. I'd say rather he was overzealous and chaotic. So after all, it was no wonder, perhaps, that he ended up like that, if you take into consideration his kind of lifestyle. Mr. Hamish, can you explain to us what happened to the colonial collection? It seems somewhat depleted. But, most likely maintenance work, tidying up. You're not sure, then? But you're the deputy director. Well, I am busy. I cannot be everywhere at once. You mentioned that Mr. Dunn led a particular lifestyle. Well, it's no secret that he enjoyed, celebrating, shall we say? He was a member of the London Smart Set. He was famous for it. That And he had an eye for the ladies, to put it mildly, Mr. Holmes. Kadınlarda gözü varmış. what is Albert. your opinion of Albert as a student of botany? He's useless. I often tell him so, and I can only give him cleaning tasks. Botany is not his life's work, and his father well knew it. He was furious about it. He was. Oh, yes. He forced his son to work here, and he never missed an opportunity to criticize him publicly. Are you able to elaborate on that? Well, for example, with our last exhibition here, Mr. Dunn had Albert make a presentation speech. But then, while the lad was speaking, Mr. Dunn interrupted him, asking him difficult questions, making him look like a failure. It was with the intention of making a fool of him, Mr. Holmes. That must have been terribly humiliating. Yes, he was crushed, and he had to leave. Everybody was making fun of poor Albert. That is, except for Miss Margaret White, who is such a nice lady and who always takes pity on Albert. Tell me, Mr. Hamish, do you grow the more deadly variety of plant here? You mean insectivorous? Yes, but nothing larger than that. You mentioned a Miss White. Would you tell us more about her? She is a student who works here part-time. She is quite charming indeed. She possesses a great talent for botany. You should take a look at some of her experiments that she carried out in the laboratory. Ah, if only she were not so naive. Why naive? The way she used to flutter around Mr. Montague Dunn. And he couldn't help but be flattered by all her attention. How could an intelligent woman such as Miss White not see through his game? I can only scratch my head and wonder. Mr. Hamish, can you tell us who holds the keys to the locked greenhouses? That would be Albert, Mr. Dunn's son. Yes, Albert keeps all the keys, and one can only imagine why. What do you mean? Well, he was never interested in Kew Gardens before, and now all of a sudden he is trying to act as if he owns the place. I think he wants to take over the management here. He'd do better to leave that to me. He has no experience. No, none at all. Thank you, Mr. Hamish. We shall Bakalım. continue our... Neler çıkacak? Hoşlanmaz dedi.
Neredesin lan? We noticed that a part of the colonial collection has been cleared. Ah. At the moment, I'm just dealing with the storage room. I don't know much about the other rooms. I imagine that your relationship with your father may have been a strained one. Yes. I cannot say that he was a kind man, for he never listened to me at all. He forced me to work here. But now, after his death, I've been pondering it over. Perhaps he wasn't so wrong about me after all. Öyle I aynı have to şeyleri follow his söylüyor. path. O I dingiller. have to manage Kew Gardens, and I can do it. I can be as good as any other who works here. Who is Miss Margaret White? Ah, she is the young lady who studies with me. She visits here sometimes to help out with the greenhouses. In fact, she should be here today. She wanted to work at the seed house. That's the small greenhouse across from the large glass house. Tohum odası. Would you please tell us about Martin Hamish, the deputy director? Well, I have to tell you that Mr. Hamish is not and has never been the deputy director of Kew Gardens. My father would not have tolerated it. Indeed? Well, that is most interesting. He told us that Zehirli it olduğunu was. söyledi, evet. Yes, because he believes that the management should be passed down to him now that my father is dead. But in actual fact, Mr. Hamish only has the honour of being the garden's longest-serving employee. In fact, if we are to think logically at all, it should be me who takes over the management of Kew Gardens. Do you not have a good relationship with Mr. Hamish? I suppose so. But we have very little in common. Mr. Hamish loves his plants and Kew Gardens, and I cannot say that I share his passion. I see. And how was his relationship with your father? Oh, he hated my father. It was obvious. He would be furious whenever my father boasted of Kew Gardens in the newspapers or at conferences. He was convinced that my father was stealing all of the credit for himself. That my father treated Mr. Hamish in the same way as he treated anyone. Dismissively. With indifference. Do you Aşağı hold the atarım. keys to all of these locked doors? Yes, you can have them. But I cannot give you the keys to the cloakroom. The employees' effects are private. I am sure you understand. Thank you, young man. We shall see you again soon. Burada bir şey yok abi. There was a bottle here. It left behind a trace of the substance that pervaded the laboratory. Several drops of the substance were spilled. Someone carried this bottle around. Several drops of the substance was... Gold dust? Good heavens. What's it doing here? The gold is almost immune to chemical attacks, so it may be a valuable auxiliary for various experiments. Why would anyone perform such experiments in a botanical garden? The bottle is no longer here, but it is possible to detect a faint scent. We need a good nose. Yine Toby'yi mi getireceğiz? Locked. Holmes, Albert Dunn didn't give us the key to this door. It does not matter. We will open it.
Şimdi bunu nasıl açacağız? Oha. Ya geç abi ya. Open. Hiç uğraşamayacağım seninle. Miss White's locker. Apparently, Miss White is a capable student. Sen daha A draft of the letter that Miss White sent to her parents. adını görmeden sevgili anneciğim ve babacığım, size bu mektubu gönülsüz bir şekilde yardımınızı istemek için yazıyorum. Çalışmalarımın ve ev giderlerim masrafı umduğumdan çok daha fazla tutuyor. Bu nedenle korkarım ki uzun süre dayanamayacağım. Geçmişte anlaşmazlıklar yaşadığımızı biliyorum, fakat kızınızın parasızlık yüzünden çalışmalarında başarısız olmasına izin verecek kadar acımasız mısınız? Margaret. These jewels must be worth a small fortune. E A vanity purse.
It is of high quality. Mektubunu aldığımızda şaşırdık. Bizi düşünmeden ayrıldığın ve geçen bunca seneden sonra bizden nasıl para isteyebileceğini düşünebildin. Bizimle üniversitedeki başarının hiçbir detayını asla paylaşmadın. Fakat şimdi paylaşmayı mı seçtin? Yeni arkadaşların kadar yüksek kesimden olmadığımız için bizden utandığını düşünüyoruz. Evet, biz mütevazi insanlarız. Fakat bizim daima yaptığımız gibi aileni ilk sıraya koymayı öğrenmelisin ve hiçbirimiz onların şanına yanaşamayız. Patronun Bay Donny ile olduğun gibi. Hayır Margaret, sen bizi utanç getiren bir kişisin, annem ve baban. Sevgili Margaret, finansal sorunlarının şu aralar ne kadar arttığını biliyorum. Böyle bir çıkmazda kalmana göz yummayacağım. Aslında sana güven vermeme izin ver. Zengin bir ailede doğdum. Eğer ki yardımımı kabul edersen bunu bir onur olarak düşüneceğim. Sadık hizmetçin Albert. Vay. Albert tabi mektup yazmış abi. Miss White's Başka bir şey var locker. mı? Çıkarımları açalım abi. Ee, Burada Kanada bir şey yok. Martin Hamish's locker. Ruhim işe de bir bakak. A review on rare and exotic plants. Martin Hamish has written several pieces. Bay Genel Sekreter, ki bahçelerindeki son olaylar beni yönetim pozisyonu için yaptığım başvuruyu tekrarlamak zorunda bıraktı. Önceki mektuplarımın üzerine durduğum gibi orası için daha uygun olabilecek kimsenin olmadığına inanıyorum. Bay Montage hayattayken politik sebeplerle önerme verdiğiniz cevabı anlıyorum ve bu yüzden memnuniyetimle boyun eğdim. Fakat şimdiki bahçelerinde bir düzensizlik var. Buna nasıl izin verebilirim? Onları nasıl motivasyonu bile olmayan tecrübesiz ellere bırakabilirim? Size kararınızı acil olarak değiştirmeniz için ısrar etmeliyim. Böylece kendimi bu soylu görev için adayıp kafamı belirsizlikten kurtarabilirim. Abi şimdi adam hani tamam, Martin Hamish studied chemistry. Interesting. yani katil bu gibi duruyor, bilmiyorum artık. Burada bir şey yok. Father and I. Kew Bir Gardens. bahçeleri. Albert mı? Albert mı? Young Fotoğraf. Albert, standing with a woman in front of London University. Yoksa şey mi bu? Specialist articles on shipyards and ship construction. Albert Dunn has a great passion for shipbuilding and the sea. Gemi yapımı. A rejection Mektup. letter from the British Royal Naval College. Asubay Okulu Askerlik Merkezi Londra. Sir, giriş sınavlarının mükemmel sonuçlarınıza rağmen sizi Kraliyet Donanması Okulu'na kabul edemeyeceğim üzülerek bildiririm. Babanız Bay Montage sizi sevdiği kraliyet öğrendirdiğini anlattı. Bak burada oğlan yani gemi donanma işlerine meyilli ama adam illa diyor ki babası bahçenin işlerine bakacak.
ve sizi bütün bir yıl donanma eğitimi için serbest bırakmayacağı oldukça açık. Lütfen ki bahçelerine geleceğiniz için en iyi dileklerimizi kabul edin. En içten dileklerimizle Kraliyet Donanma Eğitim Merkezi Müdürü GM Lemakant. Evet, reddedilmiş. Şimdi burada bir bakayım, öyle başka bir şey var mı? Var mı? Var mı? Fotoğrafı inceledik, onu inceledik. Yok abi. Hele buradan bir çık abi. Şu kız nerede? Bu kızı bir bulmak lazım. Burada Toby'yi de ayrıca şey yapacağız. Tony'nin This is a masası. table for experiments. It resembles my own. Only this one is kept in good order, Holmes. A phonograph used for voice recording. Remarkable. Yes, this is quite a modern laboratory. Burada Toby'yi de getireceğiz de. Chemicals. A sufficient quantity for some serious experiments. A botany book. This student's book belongs to Albert ait. Burası şeydi zaten, soyunma odasıydı. Şu tohum odasına bir giderim de abi. Neredeydi bu tohum odası? Burada mıydı bu dingilla? Şu kızla da bir konuşalım. Herhalde gelmiştir yani. Nerede abi bu tohum odası? Burada mıydı? Aha. Kız Look, geliyor. Holmes, this charming lady must be Miss White. She's entering the seed house. Yürü lan. Kızla da konuşalım abi. Bölüm bitirelim. Biraz uzadı video. Open. Gel bakalım. Good day to you, miss. You have some very beautiful plants here. Why, thank you, sir. And good day to you, too. But Oh, I do beg your pardon. My name is Dr. John Watson. This is my good friend, Mr. Sherlock Holmes. I am honored to make your acquaintance, gentlemen. My name is Margaret White. Excuse me, but are you Sherlock Holmes, the great detective? Yes, I am he. What a pleasure to see you here at Kew Gardens. Are you working on a case? Yes, a theft of plants that took place here a few days ago after their most recent exhibition. Oh, yes, of course. I quite forgot about that. Oh, it's Huzzah. quite understandable that you might forget about the theft of the plants, miss, after the tragedy that took place here. Yes. The director was a truly good man. It is such a terrible misfortune. Abi ilk önce arkadaşım bir pahalı parfüm.
Beslenme zavallı aile. Ne kaçırıyorum acaba? Bekar. Yeri nasıl Most of the diyoruz? doors in Kew Gardens are locked. Do you have a key to this room? Oh, yes. Albert gave me a set of duplicate keys. He agreed I might carry out my studies without disturbing him. It is only temporary. Would you happen to know why part of the colonial collection was cleared? No, I have never been there. Do you work here? Part-time only. I am a biology student at the London University. I attend the same classes as the son of Mr. Montague Dunn. That is how I found my chance to work here for part of my thesis, you see. It is a great honor. The Divine Syndicate. Does that name mean anything to you, by any chance? Not at all. But it is a very pretty name. How well did you know Mr. Montague Dunn? He was a master, a great leader. I saw him almost as a spiritual Öyle bir father. olarak görüyormuş. He had an exceptional nature. Oh yes, indeed. He was always so active and so optimistic and very nice to me. Although Yani he şimdi could behave harshly towards his son. Why o so? vekil de diyor ya, He vekil loved his müdür. son dearly and wanted the very best for him. It made him extremely demanding. Albert, who is naturally shy, suffered because of it. Belki bu şeyle Thank you, kadınlara miss. ilgisi vardı diyor None ya. of the three people who work at Kew Gardens know why half of the colonial collection was cleared. So, someone is lying. It is Bir yalan obvious. söylüyor, apaçık ortada. Şimdi abi biraz şey bulduk. Bir şeyler bulduk. Böyle bir çıkarımları da açarsak. Ama hala da yok. Şimdi abi kızla da konuştuk. Hiçbirisi koleksiyonun taşındığını, nereye gittiğini bilmiyor. Birisi yalan söylüyor diyor. Doğrudur yani. Mutlaka birisinin haberi olması lazım yani. Şimdi müdür de diyor benim haberim yok. Vekil müdür olan adamın yerine geçen ölen adamın. Çocuk gemi ve donanma tutkusu var ama babası tarafından bu işe zorlanıyor. Vekil müdür kadın düşkünü diyor. Hiç sevmiyor. Oğlan da yine aynı şekilde. Biraz böyle hani ilişkimiz limoniydi diyor. Kız ama ailesine maddi imkanlardan dolayı sıkışık olduğunu söylüyor. Ailesi de kendisine red cevabı veriyor. Çünkü uzun zaman bizden ayrı kaldığımızı düşünmedim diye. Sonra servet değerinde dolabından şeyler bulduk. Yine ilginç bir dava, uzayacak gibi duruyor ama bakalım. Bu bölümü de burada bitireyim ben arkadaşlar. Kew Gardens Tiyatrosu bu bölümde burada sona eriyor. Bir sonraki bölümde bakalım neler olacak. Sosyal medyada bizi takip etmeyi unutmayın. Karakan Oyunda adıyla bizi takip edebilirsiniz. İyi seyirler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Discord kanalımıza katılmayı unutmayın. Görüşmek üzere bir sonraki bölümde.